Videoya geçmeden önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, hatta tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz Cadılar Bayramı etkinlikleri. Cadılar Bayramı ile birlikte oyuna etkinlik geldi. Yani etkinlikler geldi. Bir tane daha etkinlik gelecek bu arada. Malzemeleri koru. Bu işte boğayı koruma etkinliklerinden. Başka eventlerde de aynı şekilde o boğayı koruyoruz zaten. Neyse, bu etkinliğin en büyük ödülü şehir teması. Şehir teması %5 piyade saldırısı veriyor. Daha önce 2 kere daha Cadılar Bayramı etkinliği geldi bu oyun çıktığından beri. Onda da zaten yine piyade saldırısı veriyordu. Yukarıda göstereyim ben size onları da. Biri inleyen kale. Diğeri de şeker mi şaka mı etkinliği. Oyunun ilk skinlerinden bir tanesi zaten. Bu şekilde piyade saldırısı veren bir skin daha gelmiş oldu. İlginizi çekiyorsa almak için oyun bize her gün girdiğimizde 2 şeker verecek. 10 tane buradan gelecek. 9000 elmas falan harcarsanız alabileceksiniz. Şuradan. 10 tane buradan gelecek zaten. 90'a ihtiyacınız olacak. Bir tanesini 100 elması alıyorsunuz. 9K elmas da alabilirsiniz. Ama bu gelecek etkinlikte de bu arada şey verecek, şeker verecek. Ne kadar şeker kazanılabildiği ile ilgili herhangi bir bilgimiz olmadığı için ne kadar daha gemden kısabilirsiniz. Yani daha az ne kadar daha az gem harcayacaksınız onu şu an için bilmiyoruz. Onun dışında skin benim ilgimi çekmediği için, yani şehir teması benim ilgimi çekmediği için ben 10 tane şeker birikince gideceğim, bir tane sarı kafa alacağım, cebime koyacağım. Burayla ilgili hani gem harcayıp sarı kafa almayı çok tavsiye etmem ama hesabınız çok gelişkin durumdadır. VIP'yi falan halletmişsinizdir. Hani zaten VIP mağazasındaki 2000 elmaslık sarı kafaları falan alıyorsunuzdur. Artık o noktaya falan gitmişsinizdir. O zaman hani burada 1000 elmasa alabilecek durumdasınız 30 tane kafayı. Oradan alabilirsiniz ama öyle bir durumda değilse hesabınız çok tavsiye etmem. Ben buradan altın anahtarları alıyorum. Onlar bitince de normal kaynakları almaya başlayacağım. Çünkü balkabağıyla zaten daha fazla alabileceğimiz bir şey yok. Bu şehir süsü, balkabağı kazanı benim çok ilgimi çekmiyor. 7 günlük şehir temasını da çok da hani harcamak istemiyorum. En azından kaynak alırım, durum cebimde diye düşünüyorum. Onun dışında bu 5 günlük etkinlikleri biliyorsunuz. Yani çok kısa bir süredir oynamıyorsanız 5 günlük etkinlikler standarttır. İki türü var bunu zaten. Bir bu şekilde geliyor. Bir de 35 kafa alabileceğimiz 7000 elmas harcayacağımız şekilde geliyor. Bu etkinliğin en çok kazandıran kısmı, yani en çok ödül veren kısmı burası. Kutlama gecesi kısmı. Birliğinizle birlikte buraya bağışta bulunuyorsunuz. Balkabaklarınızı süslüyorsunuz ya da şeker alıyorsunuz. Bunun sonucunda biriken barlarda oldukça sandık geliyor. Her sandıktan burada gördüğünüz 10 tane ödülden 6 tanesini kazanabiliyorsunuz. Sanıyorum bir tık daha düşüğünü alabiliyorduk. Yani mesela şey oldu bana, 100 cevher geldi bugün mesela, 200 cevher gelmedi. Yani şurada yazıyor diye hep bundan alıyorsunuz diye bir şey yok. Hani bir tık daha düşüğünü falan verebiliyor bu arada. Bilginiz olsun. 6 tane ödül alacaksınız burada görünen şeylerden, havuzdan, ödül havuzundan. En çok bu veriyor. 10 taneye kadar alabileceğiz bu sandıktan. Bundan sonra en önemli, en çok ödül alacağımız yer burada mezarlık bulmaya yapıyorsunuz. Direkt bunu kolaylaştırmışlar. Eskiden haritadan, şehrimizden uzaklaşıp keşfeti açıyorduk. Buradan direkt bul deyince zaten haritada şehrimizden uzaklaşıyoruz. Buradan mesela işte şu gördüğünüz sarı noktalar hayalet mezarlıkları. Oralara mesela işte casus gönderiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bir casus gönderiyorsunuz. Sonra ne oluyor? Sonra şöyle oluyor. Hemen şuradan da göndermiş olduğum daha önceki raporları göstereyim. Mesela buradaki mezarlar bize görevler veriyor. İşte teknik gücünü 11K arttır. İşte 1.5K katman 2, yani T2 asker eğit diyor mesela. Kuşatma birimi eğit diyor.
Hani bunlarda mesela bazı arkadaşlar bu etkinlikleri biraz şey oluyor. Çok ciddiye alıp hani bir an önce basmak istiyor. Hemen siparişini veriyor. Hızlı bir şekilde hızlandırmasını kullanıyor. Bu görevi yapmaya çalışıyor ki bu görevlerde bazıları yarım saat, bazıları hani 50 dakika civarında falan süreler veriyor size. Hızlandırma kullanmanız gerekiyor. Direkt görevi kabul ederseniz. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu görevi kabul etmeyin direkt. Hani buradaki görevlere bakın. Bu görevleri yerine getirme durumuna getirin kendinizi. Zaten bir haftalık etkinlik. Mesela ben şöyle bir şey yapıyorum. Göstereyim onu da. Hani kendinizi kaptırmadan nasıl yapacağınız. Mesela ben o kuşatma görevini kabul edeceğim zaman buradan daha önce basmış olduğum T4 mancınığım bitmiş zaten. Kabul edip buradan teslim alacağım. Direkt bitecek. Şu andan itibaren işte ordularım bittikçe T2 basmaya başladım. O etkinliklerden direkt hani T2'lerin bittiğinde o etkinliklerden gelen o görevi kabul edeceğim. Sonra gideceğim o biten orduyu teslim alacağım. Böylece o görevi tamamlamış olacağım. Hani etkinlik olarak da işte şey olarak da hani sana verilen görevlerde neler veriyordu. Hepsi değişiyor. Yani her aldığınız görevde aslında hangisinin ne verdiği değişiyor. Ama şöyle bir şey var. Burada asıl önemli olan şey, yani çok fazla bir şey vermiyor bu etkinlik görevleri. Burada asıl önemli olan şey cadı şapkası. Çünkü bu etkinliğin o sandıklardan sonra, hatta sandıklardan belki de daha fazla ödül veren yanı, cadı şapkasından 5 tane biriktirip bir cadı çağırıp sonra o cadıya ralli açmak. O cadıya ralli açtığımızda işte birliğimizdeki insanlarla birlikte o cadıyı kestiğimizde hep birlikte ödül kazanıyoruz. Ralliye katılan herkes. Kalabalık bir birlikteyseniz, ralliler doluyorsa mümkün olduğunca daha az asker göndermeye çalışın. Çünkü rallilere yani daha fazla insan girsin ki onlar da ödül alabilsin. Mesela bakın ben burada 3 saatlik genel hızlandırma, 3 saatlik inşaat hızlandırması almışım, 6 saat hızlandırma almışım. Yani bu çok yüksek bir şey. Her zaman böyle gelmiyor bu arada. Mesela biri yarım saatlik hızlandırma falan da almış. Hani arada bir cevher de çıkabiliyor, 100 cevher de verebiliyor. Hani fena değil ödülleri. Mesela 100 cevher almış burada bir arkadaşımız. Hani cevher alınabiliyor buradan. Ödülleri güzel. Hani bu etkinliğin en önemli kısmı, en çok ödülle bizi besleyecek kısmı bu. O rallileri kaçırmamanızı, mümkün olduğunca online olmanızı tavsiye ediyorum. Ya da birliğinizle birlikte bir irtibat, hani bir organizasyon yapıp en son şapkaları açalım falan gibi bir şeyler de yapabilirsiniz. Buradaki görevlerden ordu açısından hani bittikçe, yani normal bastığınız T4'leriniz vesaireleriniz, T5'leriniz bittikten sonra size tavsiyem T2 basmaya devam edin. Bittikçe görevleri kabul edin. Şapkanızı oradan kazanın. Onun dışında inşaat gücü arttırma falan filan var. Hani onlar benim artık hesabım için çoktan geçmiş şeyler teknoloji anlamında. Hala hazırda gelişen insanlar için olacak şeyler. Eğer hani T4'tesinizdir veya T5'e doğru gidiyorsunuzdur, düşük araştırmalarınız vardır. Onları basın. Bir hafta sürecek etkinlik zaten. Hani o kısa süreli olan işte daha az puan veren bu teknik güç puanlarını tutturabileceğiniz falan şeyleri direkt buradan yine dediğim gibi ordularda olduğu gibi teslim almadan önce kabul eder. Direkt cadı şapkanızı cebinize koyarsınız. Aynı şekilde inşaat için de geçerli. Çok böyle oyuna yeni başlayanlar için o görevler aslında onlar için. İnşaat gücünü mesela 3.5K arttır. Hani yeni başlayanların çok güzel bir şekilde aslında buradan kasabileceği şeyler. Ve verilen o 3 saatlik hızlandırmalar falan da yeni başlayanlar için aslında çok çok güzel şeyler. Hani çok büyük ödüller aslında. Hani bizler için de çok büyük ödüller. Buradaki şeyleri tavsiye etmiyorum dostlar. Bu barbar kesme görevlerinden bazılarını tavsiye etmeyeceğim size. Mesela 20'lerin hepsini yapabilirsiniz. AP'niz doluyorsa, işte sürekli cadı rallileri falan açılmıyorsa ve AP'niz biriktiyse 20 barbar kesmeyi yapın. AP'niz varsa yine şeyse 30'a kadar yapın, yani 30'u da aynı şekilde. Görevi kabul edin. Yarım saat 40 dakika artık bir süre verecek size. Bakalım mesela 30 ne kadar veriyormuş. Yarım saat süre veriyor. Yarım saatten çok daha kısa sürede kesersiniz zaten o barbarı. Hani onları yapın. Bu görevi alın, direkt yapın. Ama 40 ve 50'den itibarenkileri ben size çok önermeyeceğim. Çünkü çok fazla AP isteyecek ve o noktada AP pot harcama noktasına gideceksiniz. Yani AP harcamanızı da tavsiye etmiyorum. Çünkü hani AP'nin şu oyunda en çok harcanması gereken ve en hani harcayabileceğiniz en karlı yer Maruders etkinlikleri. Marudersler KVK öncesi gelen yağmacılar bu arada. Yağmacılardan işte 7 tane
parşömen birleştirip bir tane sandık alıyoruz. Hani oraya AP'nizi saklayıp orada bütün AP'nizi bitirmeye çalışmanız sizin hesabınız açısından hem hızlandırma hem elmas hem kaynak her türlü açıdan çok çok daha iyi ödüller verdiği için oraları da AP harcamayı tercih etmenizi öneriyorum. Onun dışında çok da hani buradaki barbar kesme görevlerine kendinizi kaptırmayın. Ordu basmaları söyledik. Başka inşaatı söyledik. Başka bir görev var mı? İşte bu kıta gücü arttırma falan da hani aynı şekilde. Şeyler gibi mesela yapmışsınızdır. İşte basmışsınızdır falan, teslim alırken bunları da yine aynı şekilde yapabileceksiniz. O şekilde yapın. Yani hızlandırma harcamamanız için söylüyorum bunları, hani gösteriyorum. Çünkü hızlandırma harcamanıza gerek yok. Bir haftalık bir etkinlik. Hızlandırma harcamamanızı neden öneriyorum? Hani karşılığında zaten şapka alıp yapacaksınız. 5 şapkada bir tane cadı kesip hızlandırma alacaksınız ama oradan alacağınız hızlandırma harcadığınızla karşılamıyor. O yüzden öyle yapmayın diyorum. Çünkü hızlandırmalarınızı saklamanız 20 kafalık eventlerde veya oynamak istediğiniz vadilerde size daha çok yardımcı olacak. Böyle hani küçük çaplı eventlere kendinizi kaptırmayın. Uzun vadede elde edebileceğiniz diğer büyük karlarınızdan olursunuz diye size bu bilgiyi veriyorum. Onun dışında mesela şu etkinlikten de biraz bahsedeyim hazır etkinlikler üzerine konuşurken. Bu etkinliklerde de ben hani herkese tavsiye ediyorum. Mümkün olduğunca altın anahtarın hepsini alın. Altın anahtarı aldıktan sonra hızlandırmaların hepsini alın. Ondan sonra T5 bir hesapsanız altın tercih edebilirsiniz. Eğer T5 bir hesap değilseniz toplama komutanlarınızı fullleme yoluna gitme açısından bu sandıkları alabilirsiniz. Mor komutanlarınız full değilse bunları alabilirsiniz ama mor komutan kafası çok fazla geliyor. Yani mesela Cadılar Bayramı etkinliğiyle bile geldi. Şimdi bu 5 günlük etkinlik mesela bize buradan 100 tane verecek tamamladığımızda bütün görevleri. 100 tane mor kafa verecek. O yüzden hani mor komutanlarını fulllememiş bir hesabınız varsa bile bence oradaki mor kafaları tercih etmek yerine altın anahtarlardan veya hızlandırmalardan hesabınız adına daha çok verim alırsınız. Benim size tavsiyelerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız takipte kalmak için abone olabilirsiniz.